ve 107. ülkem Belize'ye gidiyorum. O kadar güzeldi ki yani çakma Real Karnavalı. Onu hissettim resmen bu kortejler geçerken. Hiç kimsenin gitmediği bu coğrafyayı ilk defa göreceksiniz. Abi ben hiç böyle bir şey beklemiyordum, hiç. Orta Amerika'da eksik kalan tek parçaydı. Böyle direkt dışarıya baktığımda korkuluklar var. Yoldaki manzaraları gördünüz, yani beni burada biri kesse, başıma bir şey gelse. İnanılmaz eğleniyorlar var ya, iyi ki denk gelmişim. Çantanın önünü açık unutmuşum var ya, Allah'tan bir şeyim düşmemiş. Benim için de sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyordum çünkü. Şimdi ben bu videoyu neden GoPro ile çekiyorum? Çünkü soyulmak istemiyorum. Yani Meksika'da gördüğüm en sakin gün, en sakin yer. Ya inanamıyorum, şuraya bakar mısınız? Oh, çok güzeller, şunlara bakın. Sizlere iyi seyirler. Bana da 107. ülkem Belize'ye şahane bir yolculuğum olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, dünya turumun Meksika ayağına, Orta Amerika ayağına hoş geldiniz. Ya nasıl enerji doluyum, günaydın. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız bugün benim için bir çocukluk hayali. Ölmeden önce yapılacaklar listemin en önemli duraklarından bir tanesine gidiyorum. Orta Amerika'da eksik kalan tek parçaydı. Belize'deki Great Blue Hole, yani dünyanın en büyük işte mavi deliği demek Türkçe çevirdiğinizde, ama gerçekten rüya gibi bir coğrafyanın ortasında, denizin ortasındaki bir aslında dalış noktası, bir krater. Ama burası benim puzzle'ımın eksik kalan yeriydi. Honduras, Nikaragua, El Salvador, Guatemala hepsini görmüştüm. Beni El Salvador'dan Meksika'ya almadıkları için Belize'ye gidememiştim. Meksika'yı da görememiştim. Ama bu sene Amerika vizemi aldığım için buralara gelip bunların hepsini gördüm. Dedim ki Meksika'ya kadar geldim. Belize de çok yakın. Artık dedim şuraya da bir tik atalım ve 107. ülkem Belize'ye gidiyorum. Çok güzel bir video sizi bekliyor. Çayınızı, çekirdeğinizi alın. Muhtemelen YouTube Türkiye'de daha önce neredeyse bir elin 5 parmağıyla geçmeyecek kadar. Ama çok takipçisi olanların içerisinde hiç kimsenin gitmediği bu coğrafyayı ilk defa göreceksiniz. Belki de varlığından dahi haberdar değildiniz. O yüzden çantamı sırtıma aldım. Tam 3 günlük bir yolculuk olacak bu toplamda. Şu an Meksika'nın Tulum kentinden sınırdaki Chetumal kentine gideceğim. Buradaki otobüs terminalinden bir bilet buldum. Orada bir gece kalacağım. Ertesi gün zorla bir pırpırlı uçak buldum. O uçakla San Pedro'ya uçacağım. San Pedro'dan da bir gün sonrasına dünyanın en nadide çiçeklerinden bir tanesi Great Blue Hole'u birlikte Belize'de göreceğiz. Belize'de hiçbir halt yok. Asla gideceğim bir yer değil. Dünyadaki en tehlikeli ülkelerden bir tanesi. Yoksulluk endeksinde dünyanın 94. sırasında. Adaletsizlik had safhada. Özellikle Belize City'ye giderseniz her an soyulabilirsiniz. Hiç gidesim yoktu. Allah da bana yürü ya kulum mu dedi. Yoksa yabancı blogları iyi okumayı bildiğim için planlamamı doğru mu yaptım bilmiyorum. Bu şekilde bir rota olacak. Niye bunları anlatıyorum? Sırt çantamı Sezer'e kilitledim. Daha hafif eşyalarla gideceğim ki daha rahat gezebileyim. Sonra ya buraya döneceğim ya bir yerde buluşacağız Sezer'le. Çok heyecanlıyım. Bak vallahi var ya, son zamanlarda şöyle heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Herhalde bir beni bu işler heyecanlandırıyor. Bir de çocuğum olsa heyecan. Neyse, o yüzden sonuna kadar izleyin. Başlıyoruz. Çünkü dünyada muadilini hiçbir yerde görmediniz. Hadi bakalım. Sizlere iyi seyirler. Bana da 107. ülkem Belize'ye şahane bir yolculuğum olsun. Buralarda bir yerlere gitmek ölümdür. Otobüslere binersiniz, 2 saat gösterir, 5 saatte gider. Sürekli bir köyde durur, yarım saat kıpırdamaz. Bilet bulamazsınız, uçak biletleri dünya paradır. Başınıza var ya beladır Orta Amerika. Ben yemin etmiştim burada en son ayrılırken ama öyle olmuyormuş. Terminal bu. Meksika'da sistem çok iyi işliyor ama diğerleri gibi değil. Şimdi şu firmanın ismi Ado. Bundan biletimi aldım, otobüsümü bekliyorum. Mis gibi otobüs terminali, daha ne olsun. Biz neler görmüşüz be zamanında. Gerçekten Meksika gezmek için şu ana kadar bir
kolay diyeceğim ülkelerden. Ey yavrum ey be, geldi bizim Yiğit. Şu otobüs markası var ya, çok iyi. Çetum al. Heh, okey. Okey, 5 minutos. Okey. Bu her yere gitti için ve çok sistematik olduğu için çok mutlu oldum Meksika'da. Guatemala'dır, El Salvador'daki rezillikleri asla çekmiyorsunuz. Hem turizm hem ulaşım 10 numara, haberiniz olsun. Bu otobüste şimdi 4 saat civarında sınıra kadar gideceğiz. Arabada da müzik var. Böyle bir istasyona geldim. Chetumal'deyiz. Yolda da bir otel ayarladım. Şimdi otele doğru gidiyorum. Bir şekilde otele de ulaşacağız. Sabahtan beri bir şey yemedim. 4-4,5 saattir yoldayım. Şurada ekmekli bir şey yiyeyim diye Subway buldum. Direkt terminalin içerisinde. Bunda en azından bir enerji toplarız. Ekmek olunca işin rengi daha bir keyifli oluyor. Bak böyle fiyatları yaklaşık olarak küçüklerinden alırsam 5 dolara civarına geliyor. Aynı dünyanın her yerindeki standart mantık. Yes, that one. Carne de et demek. Etli söyleyeceğim, şu etli olandan. Ben de hiç İspanyolca bilmiyorum. Carne, panla devam ediyoruz hala. Kola, bir tane cookie. Ay. Şöyle de çok güzel bir sandviç. 7 dolar. Afiyet olsun bana. Şimdi bir tane uygulamadan, yine InDrive'dan taksi çağırdım, geliyor. Bu uygulamalar o kadar hayat kurtarıyor ki dünyayı gezerken, yine söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten bütün Meksika'dan itibaren yaptığım videoları izleyin. Dünyayı gezmenin ne kadar kolaylaştığını göreceksiniz. Otel buldum. Bir tane otel tuttum. Orada kalacağım bugün. Yarın kervan yola dizilir bakalım. Böyle bir yerden çıktım. Taksiyi bekliyorum. Neymiş plakası? B356 TMH. Yes. Claro. Vallahi olmayan İspanyolcamla iyi bile geziyorum bence. Mahalleye geldik. Şu an tam artık Belize sınırındayım. Buralarda hep böyle tek katlı evler var. Yani Latin Amerika'nın özeti. Yüksek binalar görmüyorsunuz, böyle hiç detayı göremeyeceğiniz yapıların tasarımları var. Hep böyle basit, yeşil, kırmızı, turuncu renkli evler. Bunu hem Latin Amerika'da hem de Orta Amerika'daki bütün ülkelerde size göstermiştim. Taksiciyle biraz sohbet etmeye çalıştık ama tabi her zamanki gibi 3 kelimeye geçemedim. Şimdi ben niye buralara geldim? Yoldaki manzaraları gördünüz. Yani beni burada biri kesse, başıma bir şey gelse, tabutumu Dalaman'a, Fethiye'ye gönderene kadar kaç gün geçer? Beni bulamazsınız zaten. Öyle bir yer burası. Niye geldim? Hepsini göreceksiniz sebepleriyle. Böyle güzel bir otel buldum. Böyle yerlere geldiğimde Orta Amerika'da kötü yerde kalmıyorum. Eskiden kalırdım gençken. İnsan böyle birazcık daha 30'ları geçtikçe yatacağı yeri aramaya başlıyor. Ya da hayat daha mı değerli oluyor bilmiyorum. Böyle bir yerde kalacağım çünkü birazcık daha konfora düşkün olduğum için değil. 60 dolar sadece güzel bir otel buldum. Buradan Belize'ye gideceğimiz için yakın da bir konumu vardı. Dedim gelmişken iyi bir yerde kalayım. Zaten hiç turist yok. Bir dünya otel de yok. Eldeki 3-5 alternatiften bir tanesiydi. Deniz Pehlivan. I just made the reservation like 20 minutes ago. Çantanın önünü açık unutmuşum var ya, Allah'tan bir şeyim düşmemiş. Bazen böyle insan dalgınlığına gelebiliyor koştur koştur giderken ya da açken.
Kafası çalışmıyor o anda. Allah'ın sevdiği kuluymuşum. Allah'tan pasaport falan öndeydi, düşmemiş. Evet arkadaşlar, şu anda 45 milyon dolarlık odada kalıyorum. Gelin size de göstereyim. Yok, doğru düzgün kalacak yer yok. Kim niye buraya gelsin? Gel bir odamı göstereyim şöyle dedim. İçinden geçen size daha güzel bir yer göstermekti ama şöyle bir duşum, tuvaletim var. Şurada duş kısmı, burada tuvalet kısmı. Bu ben. Gayet enerjimiz dinç. İçerisi felaket rutubet kokuyor. Böyle direkt dışarıya baktığımda korkuluklar var. Hiçbir şey görmüyorum. Manzaram falan yok. Burada Bacalar diye yazılıyor. Bakalar diye bir bölge var. İsteseydim orayı da görebilirdim. Ama artık Meksika'da kalmak istemiyorum. Başka yerler görmek istiyorum. Bir başka baharı dedim. Şimdi ben bu videoyu neden GoPro ile çekiyorum? Çünkü soyulmak istemiyorum. Bu geldiğim yerlerde turist yok. Ben normalde Belize'nin Belize City şehrine gidecektim. Orası da dünyadaki her 100.000 kişide 800 cinayetin düştüğü yer. Soyulma vakaları da dahil buna. Şimdi elimdeki DJI kamerasıyla gitmek ve çekim yapmak çok zordu. Bir de yolculuk yapıyorum. O yüzden GoPro'ya geri döndüm. Böyle birazcık daha kendimi güvende hissetmediğim yerlerde GoPro ile çekim yapmayı daha çok seviyorum. Paris'te, Roma'da ya da Londra'da olsaydım rahat rahat çekerdim tabii ki DJI ile. Bunu baştan bir netleştirelim. Siz böyle elinizde kumandanız, ayaklarınızı uzattınız, çayınızı işte yudumlarken, çekirdeği çitlerken biz böyle dünyayı geziyoruz. Artık bir güzel yorum ve beğeniyi de eksik etmezseniz sevinirim. Çünkü YouTube'un böyle bir algoritması var. Özellikle beğeni çok önemliymiş. Bu şekilde sizlere bildirim ve videoların önüne düşmenizi sistem bu şekilde aslında çalışıyormuş. O yüzden hani beni bu yolculuğuma desteklemek isterseniz bir para yok, bedavaya yapabildiğiniz bir şey. Sadece telefondan gireceksiniz ya da işte bir tabletinizden ya da bilgisayarınızdan bunu yapacaksınız. Sadece 10 saniyelik bir sürenizi alır. Bu desteğinizi de beklerim. Şimdi biz neredeyiz biliyor musunuz? Gelin göstereyim. Yani sen ne işin var Belize'de? Gitsene herkesin gittiği yerlere diye söylüyor olabilirsiniz. Bakın şimdi arkadaşlar. Bak ben şu anda dedim ya size kimse beni bulamaz diye. Bakın burası Meksika komple. Şuradan yola çıktım. Buradan sınıra kadar geldim. Şurası da Belize sınırı. Hemen bu nehrin karşısına kano ile geçersem Belize. Ama işte öyle olmuyor bu işler. Şu gideceğim yerler dünyanın en ünlü dediğim o Great Blue Hole Obru'da burası. Bunu görmeye gideceğiz. Bunu yapmam için de iki yol vardı. Ya Belize şehrine gidecektim ya da şuradaki San Pedro adındaki bir kente gidecektim. İşte bunların hepsi günlerce süren araştırmalar, uçak biletlerini denk getirmeler, planlarla yapılan şeyler. Sizlerin çok kısa sürede izlediğiniz bir detay, belki yarım saat 40 dakikalık 1 saatlik bir video benim günlerime mal oluyor. O yüzden heyecanlıyım. Bunu niye anlatıyorum? Yok, Türkçe kaynak yok. Bulamazsınız yani. Çok az yerde var. Daha çok yabancıların yazdığı kaynakları olduğu için çok zorlandım. Burada yapacak hiçbir şey yok. Ama bir otele şöyle bir bakmak istiyorum. Belki bir sahil kısmına giderim. Yani yollar falan çok sakindi. Böyle tekin mahallelere benzemiyor. Turist göremiyorsunuz neredeyse. Çünkü buraya kimse gelmiyor. Herkes ya Belize'ye gidiyor ya Bakalar'a. O yüzden ben yine dayanamayacağım. Beni dürtüyorlar. Bir şöyle bir etrafı görelim bakalım. Chetumal nasıl bir yermiş? Şöyle yazılıyor. Chetumal diye. Vallahi hiçbir şey yok. Ama gelmişken bir bakmak lazım, hadi gelin. Videoyu çekmeye çalışırken bir şeye fark ettim. Ya dedim, ben daha iyi bir oda tutmuştum. Meğer kadın bana yanlış odayı vermiş. Baksanıza, aslında tuttuğum oda burasıydı. Böyle tamam, duş tuvalet neyse çok önemli değil ama en azından bak ışık almasına falan bakın. Böyle havuzun kenarında daha ferah ve de ışık alıyor. Baksanıza. Oh be. Bak şimdi keyfim yerine geldi. Son dakika çıkmadan önce fark edince böyle bir değişiklik yaptım. İyi geldi. Havuzlara girmeyecek olsam da insan biraz daha ferah bir yerde uyanmak istiyor. Şimdi işte şöyle bir şehri dolaşabiliriz. Hadi bakalım. Rahat rahat odama yerleştim. Burası çok daha güzeldi. Şimdi otelden çıkıyorum. Hava esmeye başladı, mis. Şunları gördüğünde insan günü kötü gidiyorsa bile bir anda iyi gitmeye başlıyor, biliyor musun? Tropikal bir yere geldiğini hissettiriyorlar. O zaman çıkış yapılsın. Ve otelden çıktım. Yıllar önce yeminler, tövbeler ederek bir daha Orta Amerika'ya gelirsem beni üssünler demiştim. Ama geliniyormuş. Eksik kalan parçalardan dolayı. Yani o şeylerim aklıma geldi. Ya ben El Salvador'da zamanında yemek yemeye giderken silahlı adamlar restorana götürüyordu ya.
Yemek yemeye gidiyordum çünkü. O günler yemin etmiştim bir daha gelmem diye. Geliniyormuş. Çok da yemin etmemek gerekiyormuş. Şöyle bir deniz kenarına doğru yürümeye başladım. Bugün günlerden pazar. O yüzden her yer kapalı. Muhtemelen yarın sabah olduğunda burası cıvıl cıvıl olabilir. Ya da hiçbir halt yok, bilmiyorum. Belki de sınır şehri olduğu için ölü bile olabilir yani. Genelde öyle olabiliyor. Ama temiz. Baksanıza, hiç Latin Amerika demezsin. Düzenli de. O Latin Amerika'nın gürültüsü yok. Çok dingin. Yani insan şu dükkanın önüne bir hoparlör koyup bangır bangır müzik çalmaz mı dedim. Ha işte ya. Şimdi oldu. Bir hareket gelsin. Olmaz çünkü böyle bir şey eksik. Bir de biri içen birilerini görürsem tamam. Bu zamana kadar Meksika'da gittiğimiz her yer aşırı turistik ve rahattı. Ve çok güvenliydi. Bildiğiniz ordu geziyor sokaklarda. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadığımızdan dolayı bir gerginlik olmuyordu. Burada olay aynı değil. Turistik olmadığı için. Hani gündüz biraz gezeceğim. Gece gezmeyi düşünmüyorum. Burada kıyafetler fiyatları bile o kadar ucuzladı ki yani 4 dolara 5 dolara bir şeyler alabiliyorsun. Ulan tulum o kadar pahalıydı ki arkadaşlar. Yani Amerika Miami halt yesin. Hani paranız yoksa hiç oralara gitmeyin. Gerçekten insanı yıpratan yerlerde hiçbir şey yok burada. Vallahi sahile kadar yürüyorum. Ve dikkatimi çeken bir şey var. Çok yerli insan görüyorum. Mayalılara benzediğini düşündüğüm. Anlıyorsunuz zaten mizaçlarından. Çok güler yüzlüler. Yanınızdan geçerken hep selam veriyor. Dayım sen ne satıyorsun burada? Hola. What is this? Juice? Naranja. Ah. Hielo. Ah. How do you make it? I like this. Is it natural? Eh? Ah. Maybe first Mira later. Buenas tardes. Bu ne, turşucu Necati abi mi? Bu da buzlu bir şey satıyor. Buenas tardes. Allah Allah, hiç kimse yok burada ya. Şöyle bir güvenlikli araba geçiyor, banka arabasına benzeyen. Aşağı doğru indikçe biraz daha nüfus olmaya başladı. Burada hot dog satıyorlar. Buenas tardes. Hot dog. Hot dog. Is it carne or cerdo? Cerdo ha? Pavo. Pollo. Ese de pollo. Babun mu? Babun. Ese de pollo, de pavo. Ah, I see. Ah, De puerco, pues se le quita el tocino. ya. mixo. Este se le quita y eso. Just mira. Ándale. Estos son los buenos. Ya buena. Buenas tardes. Ándale. Tarzanca. Bu kadar anlaşabiliyoruz. Hot dogçuydu orası da. Yani Meksika'da gördüğüm en sakin gün, en sakin yer şu ana kadar. Şu an bir şey kokuyor, tavuk gibi. Yani annem yapsa bu kadar güzel kokmaz. Burası herhalde. Vallahi tavukçu. Puchagon, bu marka mıdır, zincir midir bilmiyorum, her yerde var. Ve çok güzel tavuk yapıyorlar. Bak, tavuk çevirme. Ve kocaman bütün tavuk 10 dolara geliyor. Yani çok aç değilim ama koku insanı acıktırır mı ya? Böyle çocukluğuma gittim resmen, harika kokuyordu. Böyle en sevdiğim şeylerden bir tanesi insanların pazar günü nasıl yaşadığını gözlemlemek. Şu an böyle aşağı doğru indim, böyle bir oyun oynuyorlar bak şu aile. Buenas. What are you playing? Oh, es English, ¿no? Spanish, lotería. Spanish mexicana. Loteria. Sí, Is it like game? sí, okay. Ah, sí. Have a Where nice you day. from? Türkiye, İstanbul. Puro Mexico City. Mexico City. Sí. You are tourist here? Ah, no. Living here, Sí, here, sí, Chetumal. Chetumal City. I'm going to Belize, Ah, Belice. San Pedro, San Pedro, and isla bonita. and then aeroporte, Aeropuerto. Blue, Great Blue Hole. Vino por... Yeah, turistica. Oh, Buenas tardes. igualmente, Bye Tati, bye. bienvenido. Gördünüz mü bak ne kadar sıcakkanlı insanlar. Bakın, çocuklarınıza bu videoları izlerken şunu anlatın. Dünyanın her yerinde insanlar ikiye ayrılır. İyiler ve kötüler. Dil, din fark etmeksizin özümüzde hepimiz insanız. Ben dünyayı gezdikçe bunu öğrendim ve bunu videolarımda sizlere de anlatmak için elimden geleni yapıyorum. Bir fanatikleşmiş topluluklar ya da ülkeler, milletler belli bir süre sonra, aynı hatırlayın mesela Nazi Almanya'sını faşizmle ne yazık ki yönetilmeye başlar. O yüzden dünyayı gezdikçe bu empatiyi yapmayı öğrenip insanlara böyle daha
kalbi yaklaşmayı öğreniyorsunuz. Aslında insanlar çok iyi. Bizi bölmeye çalışanlar genelde politikacılar ve saçma sapan aralarımıza çizdikleri sınırlar oluyor. Daha çok. O yüzden ne güzel gülen insanlardı, sıcakkanlı insanlardı. Siz de gördünüz. Çocuklarınıza hayatlarında mutlu olacakları, dünyayı keşfedecekleri, kendi beğendiklerini bulacakları bir kader en azından bulmalarına yardımcı olun. Benim size bu dünya turlarımda verebileceğim en büyük mesaj bu olsun. Panayır gibi bir yere geldim. Galiba yeni açılıyor. Böyle bir dolaşalım burada. Ya inanamıyorum. Şuraya bakar mısınız? Gerçekten de saçmalık ya. Şu karşısı Belize. Şuradan kaçak kanoyla bırak ya, yüzerek gitsem Belize'deyim. Bu kadar şeyle uğraştırırlar ya beni, helal olsun. Denizi de çok kötüymüş buranın. Zaten hiçbir şey yok diyorlardı, vallahi doğru. Sırf şu karşıya geçip uçağa binmek için buralara kadar geldim. Yok çünkü yani diğer türlü gidemiyorsun. Böyle kordonda yürüyorum şu anda. Ne yapacaksın, yapacak bir şey yok. Var ya, güzel bir yer çıkaydı ya. İnsan en azından hani böyle bir plaj falan görse Cancun'daki gibi ayağımı suya falan sokardım. Burası çamurdan birazcık daha açılmış hali gibi. Google'daki fotoğraflara baktığımda şehirdeki tek şık yer bura. Her yer kapalı. Böyle bir kahve falan içeyim, bir şeyler atıştırayım dedim, geldim. La Brata ismi. Baksanıza içerisi ne kadar şık çıktı. Yani dışarıdan bakınca hiçbir şey anlaşılmıyordu. Şimdi şöyle bir menü gönderdiler. Şöyle salatalar mesela 5 dolar. Ama ben et yemek istiyorum yine. Şurada et gördüm. Şu çeviriden de soruyorum. Diyorum ki hangisi daha yağlı ve lezzetli. Diğer türlü anlaşamam çünkü derdim buralarda anlatması zor. Yani 20 dolar civarında bir yemek yiyebiliyorsunuz. Fark ettiniz mi? Ben az önce de yemek yedim. Yani düşünün, günde 3-4 defa yemek yiyorum ve asla kilo almıyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Dünyadaki en büyük zenginlik. İstediğini yiyip kilo alamamak. Şu an bundan muzdarip olanlar ne demek istediğimi anladı değil mi? Mesela Sezer öyle tatlı yiyecek oluyor, 2 saat düşünüyor. Ben direkt yiyorum. Çünkü öyle bir derdim yok. Bunun ben şans olduğunu 30'lardan sonra anladım. O yüzden hiç şikayetçi değilim. Bugün bir öğün daha yerim bakalım. Carne es más grasosa y deliciosa. Okay, for this one, I think this is picanha. Is the muy bien? Okay, I want picanha. No salsa. If there's salsa, separado. It's Just only cook. the cook this one with Mashed potato. salt, pepper. That's only. all. Only. Yeah. And Thank you very much. Hadi bakalım yemeğimiz gelsin. Bugün böyle geçecek. Ben sınırı geçmeye çalışacağım. Boş boş takılacağım. Hiçbir faaliyet yapmayacağız. Siz de dünya turunu yapan bir kardeşinizin nasıl ülkeler değiştirdiğini, yeri geldiğinde uçak bile bulamadığında zor destinasyonlarda nasıl zorlandığını, yeri geldiğinde bir günün tek başına nasıl zaman geçirdiğini, hayatı nasıl sorguladığını ve keyif almaya çalıştığını izliyor olacaksınız. Şöyle harika bir et geldi. Bakın bu orta, birazcık iyi pişmiş olmasına rağmen bayağı pişirilmemişler. Burada eti orta pişirirseniz neredeyse hiç pişirmiyorlar. Aklınızda bulunsun. Şöyle bir patates püresi geldi. Birazcık şurada garnitürler var. Biber falan şurada Meksika'ya has bir dünya sos getirmişler. Yine şu şeyden var, takolardan, olmazsa olmaz. Bu da çok iyi. Harika. Pikanya büyüktür bütün etler. Yemeğimi yedim. Kendimi şöyle sokaklara bıraktım. Gündüz gösterdiğim tezgahlar var diye burada bir festival varmış. Buenas noches. What are you selling? Ice cream. Ice cream. What is the name of this festival? Nombre festivale? Carnaval. Carnaval Chetumal. Todo bien. Buranın festivaliymiş, denk geldim ona. Böyle insanların peşine düştüm, ne kutlayacaklar merak ediyorum. Benim için de sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyordum çünkü. Hani gündüz o standları görünce ben bitmiş sanıyordum. Meğer kuruluyormuş. Bakalım ne yapacaklar. Bak işte gezmenin böyle anlık sürprizi ve güzelliği de bu, bazen beklenmedik yerde beklenmedik şeyler çıkabiliyor. Şu kalabalığa bakar mısınız? Gündüz hiç kimse yoktu. Her yeri trafiğe kapattılar. Şimdi bildiğiniz bayram havasında insanlar toplanmış. Şurada bando sesi geliyor, oraya doğru gidiyorum. Bakalım neyi kutlayacaklar merak ediyorum. Meksika festivaller ülkesi de olduğu için nasıl bir şey olduğunu hep birlikte deneyimleyelim buralara kadar gelmişken. 10.000 kilometre uzaklarda.
Meksika Chetumal Atatürk İlköğretim Okulu bandosu sizlerle. Bak bizdeki döner gibi takocu Rıza takosunu yapıyor. Bunu her yerde gösterdim. Buenas noches. Bildiğiniz domuzdan yapıyorlar bunu. Daha çok kesiyor. Böyle tortilla ekmeği var. Bizim lavaş gibi, onun içinde yiyorlar. Milyon kere gördünüz. Onların milli yiyeceği. Ama şöyle bir ilerleyelim. Ay. Buenas noches. Burada küçük bir tane luna park kurmuşlar. Aynı bizim eski var yani bu Yeşilçam filmlerinde de olur. Sanki onun içindeymişim gibi. Yani bizden 20-30 sene önceki bir kutlama yeri gibi. Yine bangır bangır müzikler. Burada da o oyunlar oynayabildiğiniz, hediyeler kazanabildiğiniz bir alan var. Burada langırt oynuyorlar. Şurada bir mangalcı var. Ne yapıyor? Churros yapıyor. Hamurlu şeker. Ya güzel kokuyor ama bunları yemem. Yani Meksika'da buz bile çok sıkıntı olabilir. Çünkü zehirlenen insanlar olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden her sokakta gördüğünüz şeyi, özellikle böyle mangalda sıcak bir şeyde pişmediyse yememek lazım. Ha bak şurada bir tane mangalcı var. Aa burada ne satıyorlarmış? Keketo. Ha deniz mahsulü, ekmek, tavuk var. Buenas noches. You're selling shrimp, cerdo, carne. ¿Cuánto cuesta uno? 110, amigo. 110. Thank you, muchas gracias. 110 pesoya satıyor. Yani 5,5 dolar falan da o şişin tanesi. Pahalı yani, bu adamlar aylık 400 dolara falan yaşamaya çalışıyor. Düşünsenize. Burası da hem tatlıcı hem patates kızartmacı. Şöyle şurada pişiriyor. Papas. Baksana kızartmış. Üstüne ketçabından, peynirimsi şeylerden, her şeyden koyuyorlar. Burada da atlı karıncalar var. Meksika'nın da atlı karıncası böyleymiş. Şu tarafa doğru gideyim. Akşam hiç beklemediğim bir panayır yeri oldu ya. Wafflecı. Hemen gördünüz bak önümüzde. Waffle'ı yaptı adam dürümünü. İçine koydu tatlılarını. Ona benzettim. Zaten fotoğrafını da koymuş. Ne alacağını görebiliyorsun. Her yerde polis var. Çok güvenli burası. Yani gündüzki o terk edilmiş şehir gece panayır havasına büründü. Hiç beklemiyordum yani, aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Hatta ben otele gider bilgisayarda videolarımla uğraşırım falan diye düşünüyordum. Belize'yi araştırırım düşünüyordum. Ama bu güzel oldu. En azından bunu da görmüş oldum. Burada ceviche'ye benzeyen şey yapıyorlar. Carne asada. Buenas noches. Bak herkes selam veriyor, görüyor musun? Genel olarak Meksikalılar mutlu insanlar ya. Yani bunu yüzlerinden, iletişim şekillerinden, selam verme şekillerinden, danslarından, mekanlarda çalışan insanların mizacından anlayabiliyorsunuz. Burada ne yapıyormuş? Yine aynı mantıkta benzer dükkanlardan bir tanesi yerel meyveli bir şey yapıyor. What is this? Pancake? What is this? Waffle? Marquesita. What is it, like a waffle or kind of pancake? Cook, galletas. Fajitas. Galletas, más o menos. Rayetas. What is rayetas? Carne? No, Vegetables, fruit? cookie. Ha, cookie. Cookie. Ah, thank you. Kurabiyeliymiş. Muchas gracias. Buenas noches. Ulan hiçbir şey bilmeden sen kalk Fethiye'lerden gel buraya. 107. ülkene gidiyor. Hala heyecanlan. Hala bir gülerek iletişim kurmaya çalış. Seviyorum böyle yaşamayı ya. Kimisi evlenip çocuk yaparak mutlu olur. Ben böyle mutlu oluyorum. Hepsi bir tercih. Gerçi evlensem, çocuk yapsam sıkılır mıyım? Onu da bilmiyorum. Şu an iç sesimi dinliyor 100.000 kişi belki. Bazen böyle kendi kendime düşünüyorum. Sonra hemen sıkılacağım aklıma geliyor. Sonra kendime diyorum ki ulan ne güzel hayatım var, işte geziyorsun. Gideceksin işte standart, stabil bir hayat. Eşte de gezersin. Çok zor. Olmuyor, denedik. Vesaire derken
Böyle bir kalabalığın içerisinden düşüne hayatı da sorgulayarak ilerliyorum. Gracias hermano. Bu çok ünlü bir şey. Herkes bundan yiyor. Marquesito. Böyle renkli kostümler giyip yürüyüş yapıyorlar. Farklı hepsinin kostümleri var ama hiçbirini anlamadım. O kadar ilginç ki. 3 başlı ejderhaya benzeyen de var. Pembe başlıklı bir şey de var. O yüzden böyle anlamsızca izliyorum şu an. İnsanlar geçerken alkışlıyorlar. Acaba ne? Okulların partisi gibi geçerlerken böyle şeker mi atıyorlar, bir şey var ellerinde, bak savurarak gidiyorlar. Karnaval havasında. Presentes en el Carnaval de Cheltenham 2025. Ella es una comparsa oficial de la Alcaldía de Carmelitas. Presentamos a la comparsa. Comparsa, ¿dónde están las palmas? Seguimos ya casi en la recta final de este bonito recorrido. Bu ne ya, bildiğin gelin arabası gibi süslemişler. Böyle farklı kortejler var, maskotlar var. Dans ede kutluyorlar şu anda. İnanılmaz eğleniyorlar, var ya, iyi ki denk gelmişim. Baksana. Rastgele insanları çekiyorlar, oynamaya başlıyorlar. İşte Latin Amerika'da eğlenmek için bir sebep daha görüyorsunuz. Yapmışlar. Parti otobüsü gibi. Baksanıza. Dans ederek gidiyorlar. Meksika'nın Rio Karnavalı gibi. Bir şey beklemiyordum hiç. Yani inanılmaz şoktayım şu anda. Dans etmeyen yok. İşte eğlenmek, yaşamak adamların genlerinde var. Hep bunu söylüyorum. O yüzden mutlular. Allah'ım, köpeği de festivale dahil etmişler. Baksana. Onu da oynatıyorlar. Kortejde köpek de var. Vallahi bitmek bilmedi, var ya, 1 saattir devam ediyor. Bu kadar uzunluğu beklemiyordum. Hala gelenler var arkadan. Böyle ortam. Bu ekip de mor kıyafetleriyle başka bir grubu temsil ediyormuş. Onu anladım. İçlerinde var dans. Baksanıza nasıl oynuyorlar. Vay, çok güzel tecrübe oldu valla. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiniz mi? Keşke bize de olsun diyor musunuz? Bizim de ne güzel bayramlarımız vardı değil mi? Bu festivali izlerken aklıma o geldi. 23 Nisanlar, 19 Mayıslar. Çocukken biz de kutlardık. Gençken. Ama sanırım artık yok. Üzücü.
o kadar güzeldi ki yani çakma Rio karnavalı. Onu hissettim resmen bu kortejler geçerken. İyi ki gelmişim. Çok şanslı bir akşam oldu benim için. Belize'ye gidiyorduk ama işte bak yolda neler seni karşılayabiliyor. Ne eğlendiler ama gerçekten çok şanslıydık hepimiz. Sizler dünyanın öbür ucunda böyle bir festivale benimle beraber ortak oldunuz. Amacım aslında sınırı geçip bu videonun içerisinde daha çok 107. ülkem Belize'ye dünya turlarında nasıl sınırları geçtiğimi anlatarak sizlere göstermekti. Ama bu hepimiz için sürpriz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hatta dünya turumdan şimdi bir hayalin peşinde hesabımda da Instagram'da bir dünya story paylaşıyorum. Oradan da takip edersiniz bir hayalin peşinde olarak. Çünkü orada hem Reels'lar hem de böyle gezi rehberlerini daha hızlı paylaşabiliyorum. Çok yoruldum. Sabahın köründe kalkmıştım. Yarın da artık sınırı geçip bu Belize'deki kente uçakla gideceğim. Hepsini anlatacağım. Çok sürpriz bir yolculuk oldu benim için de. Bu kadar sakin bir yere gelip böyle dünya turlarında işte bir anda bambaşka diyarlar görebiliyorsunuz. Hadi ben şimdi uyuyayım. Sabah kaldığımız yerden devam ederiz. Daha yolumuz uzun. Hadi ben yattım. İyi geceler. Günaydın. Harika bir güne uyandık. Hadi bakalım. Açtık bakalım. Belize sınırına doğru yola çıkabiliriz. Hadi gelin. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu. Head up, feet on the ground, oh baby, I need a miracle. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most.